Ders 1. Geç gece atıştırmalıkları. Affedersiniz, otelde gece geç saatlere kadar atıştırmalık veriyorlar mı? Bu harika bir soru. Bazı oteller gece geç saatlerde istek için bir snack bar sunmaktadır. Umarım bu olur. Bazen uzun bir günün ardından acıkıyorum. Evet, odanızda dinlenirken yemek yiyebileceğiniz bir şey olması güzel. Kesinlikle. Bir atıştırmalık ve iyi bir filmle rahatlamayı seviyorum. Ben de. Bu, oteli daha çok ev gibi hissettiriyor. Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görmek için resepsiyona danışalım. Bu bir plan gibi geliyor. Eğer varsa yerel bir şey denemeyi çok isterim. Evet, yerel lezzetleri deneyimlemek seyahat ederken her zaman bir zevktir. Ders 2. Fransız mutfağı. Ayrıca otantik Fransız mutfağını denemek istiyorum. Bu deneyim için bir kaldırım kafesini ziyaret etmelisiniz. En iyi yemeklere sahipler. Kulağa mükemmel geliyor. Kreplerinin ve kruvasanların harika olduğunu duydum. Evet ve açık havada eğlenmek deneyimin cazibesine katkıda bulunur. Kesinlikle. Yerel kültüre dalmanın çok keyifli bir yolu. Ayrıca, yemeğinizin tadını çıkarırken insanları izleyebilirsiniz. Ki bu her zaman eğlencelidir. Bu fikri seviyorum. Ziyaret etmek için yüksek puan alan bir kafe arayalım. Evet ve yerlilerden de tavsiye isteyebiliriz. Birlikte harika Fransız lezzetlerinin tadını çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Ders 3. İletişimi anlamak. İletişimin nasıl yürüdüğü ilginç, uzakta olması gereken birine homurdandı. Evet, bazen sözsüz ipuçları kelimelerden çok daha fazlasını iletir. Kesinlikle. Basit bir homurdanma çeşitli duyguları veya tepkileri gösterebilir. Net bir dil olmadan bile birbirimizi nasıl anlayabildiğimiz büyüleyici. Evet, bağlam, lesleri ve sesleri nasıl yorumladığımızda önemli bir rol oynar. İletişim gerçekten konuşmamın ötesine geçen bir sanattır. İnsanların nasıl etkileşime girdiğini gözlemlemeyi seviyorum. İlişkileri hakkında çok şey ortaya koyuyor. Kesinlikle. Bu konuyu araştırmaya devam edelim. Çok zengin ve karmaşık. İletişimin nüansları hakkında daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyorum. Ders 4. Mola vermek. Kesinlikle yoğun hayatlarımızdan bir mola vermek çok önemlidir. Evet, rutinlerimizden uzaklaşmak zihnimizi ve ruhlarımızı tazeleyebilir. Kısa bir duraklamanın bile odaklanmama ve enerjiyi yeniden kazanmama yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Birkaç anlık rahatlamanın üretkenliği nasıl artırabileceği şaşırtıcı. Genel refahımızı korumadaki dinlenmenin gücünü genellikle hafife alırız. Doğru. Yoğun programlarımızın ortasında öz bakıma öncelik vermek önemlidir. Günüme ara vermeye başladım ve büyük bir fark yarattı. Bu harika bir fikir. Birbirimizi gerekli molaları vermeye teşvik edelim. Evet, daha iyi sağlık için iş ve rahatlama arasında bir denge oluşturalım. Ders 5. Kitapçı ziyareti. Orada bir kitapçı var, oradan başlayalım. Harika. Hafta sonu için yeni bir kitaba ihtiyacım var. Bu yüzden bu mükemmel bir zamanlama. Kitapçılara göz atmayı seviyorum.
bir hazine sandığına adım atmak gibi. Evet ve kitapların kokusu her zaman çok rahatlatıcı ve davetkar geliyor. Raflarda hangi yeni sürümleri olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. Hemen ilgimi çeken bir şey bulmayı umuyorum. Önce kurgu bölümüne göz atalım. Bu genellikle en sevdiğim alan. Kulağa hoş geliyor. Beni başka bir dünyaya taşıyan büyüleyici bir hikayenin tadını çıkarıyorum. Ziyaretimizden sonra bulgularımızı kahve içerken paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ders 6. Heyecan verici maceralar. Gerçekten o yükseğe geri dönmeleri gerektiğini hissediyorum. Kesinlikle. Bazen bir deneyimin heyecanı harcanan her kuruşa değer. Tüm paralarını harcamak anlamına gelse bile yaratılan anılar paha biçilemez. Evet, bu heyecan verici anlar hayat değiştiren ve unutulmaz olabilir. Harcadığım bir yolculuğu hatırlıyorum ama her kuruşa değdi. Daha sonra geriye bakmak için o heyecan verici maceralara sahip olmak harika. Kesinlikle. Bize hayatın neşesini ve kendiliğindenliğini hatırlatıyorlar. Yakında heyecan verici bir şey planlayalım. Başka bir maceraya hazırım. Gemideyim. Hayat heyecan verici deneyimleri kucaklamamak için çok kısa. Ders 7. Tarımda yenilikler. Her zaman mahsullerden yapılabilecek yüzlerce ürün icat etti. Bu etkileyici. Sürdürülebilirliğe odaklanmak inanılmaz yeniliklere yol açabilir. Evet, özellikle çok fazla kullanımı olan yer fıstığı gibi mahsullerde. Yaratıcı düşünürlerin basit malzemeleri değerli ürünlere nasıl dönüştürebildiğini seviyorum. Tarımın inovasyon yoluyla nasıl gelişebileceğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Bu gelişmeler daha sağlıklı diyetlere de katkıda bulunabilir. Hayatlarını tarım uygulamalarını iyileştirmeye adayanlara hayranım. Evet, çalışmaları hem ekonomiyi hem de çevreyi destekliyor. Günlük hayatımızda sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye devam edelim. Ders 8. Kültürel içgörüler. Özellikleri ve ulusal gelenekleri çok ilgi çekici. Winston Churchill'in liderlik algısını da oldukça etkileyici buluyorum. Evet, dayanıklılığı ve kararlılığı vurgulayan benzersiz bir yaklaşımı vardı. Kesinlikle. Karakter hakkındaki görüşleri o zamandan beri birçok lideri etkiledi. Farklı kültürlerin liderlik anlayışımızı nasıl şekillendirdiği ilginç. Kesinlikle. Her gelenek masaya değerli dersler ve bakış açıları getiriyor. Kültürel geçmişlerin kimliklerimizi nasıl etkilediğini öğrenmekten zevk alıyorum. Ben de. Ufkumuzu genişletir ve çeşitliliği takdir etmemize yardımcı olur. Bu konuları keşfetmeye devam edelim. Konuşmalarımızı önemli ölçüde zenginleştiriyorlar. Ders 9. Moda ilhamı. Genelde moda dergilerine bakarım ve kıyafet fikirleri için internette geziniyorum. Bu, mevcut trendlerden haberdar olmanın harika bir yolu gibi görünüyor. Evet, farklı tarzların gardırop seçimlerime nasıl ilham verebileceğini görmeyi seviyorum. Kesinlikle. Moda, çok eğlenceli olabilen bir kendini ifade etme şeklidir. Benzersiz görünümler yaratmak için parçaları karıştırmaktan ve eşleştirmekten zevk alıyorum. Bu en iyi kısım.
Kıyafetleri kişiselleştirmek onları gerçekten size ait kılar. Favori moda kaynaklarımızı paylaşalım ve birlikte yeni stilleri keşfedelim. Kesinlikle. Yeni fikirlerle birbirlerine ilham vermek eğlenceli olacak. Hangi yeni görünümler bulabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 10. Ev dekorasyonu. Kulağa harika geliyor. Duvarlar için belirli bir renk seçtiniz mi? Evet, yumuşak bir maviye karar verdim. Sakinleştirici ve ferahlatıcı hissettiriyor. Mavi güzel bir seçim. Böyle huzurlu bir atmosfer yaratabilir. Kesinlikle. Uzun bir günün ardından rahatlamama yardımcı olacak bir renk istedim. Bu akıllıca. Doğru renk bir alanı gerçekten dönüştürebilir. Ayrıca onu öne çıkarmak için bazı canlı vurgular eklemeyi planlıyorum. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor, evinize kişilik katacak. Evet, sonunda her şeyin nasıl bir araya geldiğini görmek için heyecanlıyım. Her şey kurulduktan sonra küçük bir dekor partisi yapalım. Ders 11. Karmaşık sorunlar. Bu durum karmaşıktır. Gezinmek her zaman kolay değildir. Evet, bu karmaşık bir mesele ama barışçıl çözüm hakkına inanıyorum. Kesinlikle. Diyalog ve anlayış bu tartışmalarda çok önemlidir. Katılıyorum. Ortak zemin bulmak daha etkili çözümlere yol açabilir. Uyumu teşvik etmek için tüm bakış açılarını dinlemek önemlidir. Evet, empati çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmede önemli bir rol oynar. Konuşmalarımızda her zaman anlayışı ve şefkati teşvik etmeye çalışalım. Kesinlikle. Daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunmanın güçlü bir yolu. Gittiğim her yerde olumlu diyalogu teşvik etmeye kararlıyım. Ders 12. Nemli yaşamak. Yaşadığım yer çok nemli. Isı ve nem bazen onu rahatsız etmek için birleşiyor. Kulağa zor geliyor. Nem, günlük olarak nasıl hissettiğimizi gerçekten etkileyebilir. Evet, her şeyi yapışkan hissettiriyor ve serin kalmak zor. Hayal edebiliyorum. Bu koşullarda ısıyı yenmenin yollarını bulmak çok önemlidir. Kesinlikle. Sık sık klimaya ve sulu kalmaya güveniyorum. Bu akıllıca. Böyle bir havada kendinize iyi bakmanız çok önemlidir. Açık hava etkinliklerinden de zevk alıyorum. Ancak sadece günün daha serin kısımlarında. Bu harika bir strateji. Sabahları veya akşamları çok daha keyifli olabilir. Havanın uygun olduğu zamanlar için eğlenceli bir açık hava etkinliği planlayalım. Ders 13. İskandinav etkisi. Kuzey Avrupa'nın İskandinav ülkelerinden gelen insanlar zengin bir mirasa sahiptir. Evet, sokak harfiyle başlayan birçok kelimenin kökleri bu kültürde. Dilin bizi tarihimize ve geleneklerimize nasıl bağladığı büyüleyici. Kesinlikle. Bu dilsel bağlar göç ve adaptasyon hikayeleri anlatıyor. Farklı küllerin günlük dilimizi nasıl etkilediğini keşfetmeyi seviyorum. Evet, dünya ve onun çeşitli insanları hakkındaki anlayışımızı zenginleştirir. Bu bağlantıları öğrenmeye devam edelim. Çok ilgi çekici. Kesinlikle. Dil,
insan deneyimlerine açılan harika bir penceredir. Kelimeler ve kökenleri hakkında daha fazla şey keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 14. İlgili deneyim. Bu nedenle ilgili deneyimin ve rolle nasıl uyumlu olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Geçmişinizin iş gereksinimlerine nasıl uyduğunu vurgulamak önemlidir. Görüşme sırasında aradıkları belirli becerilerden bahsettiler mi? Evet, ekip çalışması ve iletişim becerilerinin önemini vurguladılar. Bu ilginç. Bunlar herhangi bir iş yerinde işbirliği için hayati önem taşır. Kesinlikle. Geçmiş deneyimlerinizin bu yetenekleri nasıl gösterdiğini göstermek harika. Önceki projelerimin bu alanlardaki yeteneğimi yansıttığından eminim. Bu gündeme getirilmesi gereken güçlü bir nokta. Gerçek örnekler çok ikna edici olabilir. Hikayemi ve ekiplerine nasıl fayda sağlayabileceğini paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Ders 15. Pişirme hazırlığı. Hamura başlamadan önce fırını önceden ısıttığınızdan emin olun. Pişirme için çok önemlidir. Anladım. Ön ısıtma, hamurun pişirme sırasında düzgün bir şekilde kabarmasını sağlamaya yardımcı olur. Kesinlikle. Kurabiyeleri hazır olduktan sonra ne kadar pişirmeliyim? Tipik olarak yaklaşık 10 ila 12 dakika sürer. Ancak tarife göre değişebilir. Bilmek güzel. Aşırı pişmemek için onlara göz kulak olacağım. Evet, zaman dolmadan 1 veya 2 dakika önce onları kontrol etmek iyi bir fikirdir. Neredeyse lezzetli kurabiyelerin kokusunu alabiliyorum. Ben de. Pişirme, mutfakta vakit geçirmenin çok tatmin edici bir yoludur. Tüm malzemelerin hazır olduğundan emin olalım. Ders 16. Dizüstü bilgisayar seçimi. En az 8 GB RAM ve hızlı işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayara ihtiyacım var. Bu akıllıca bir seçim gibi geliyor. Bu özellikler çoklu görev için harikadır. Evet, hem işi hem de oyunu sorunsuz bir şekilde halledebildiğinden emin olmak istiyorum. Henüz belirli marka veya modele baktınız mı? Birkaç seçenek düşünüyordum ama önce bazı incelemeleri okumak istiyorum. Bu iyi bir plan. Kullanıcı geri bildirimlerini kontrol etmek, en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Güvenilir ve verimli bir dizüstü bilgisayara yatırım yaptığımdan emin olmak istiyorum. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir şey bulmak önemlidir. Doğru olanı bulduğum için heyecanlıyım. İşimi çok daha kolay hale getirecek. Ders 17. Toplu gıda alışverişi. Toplu bir gıda mağazasında tüm yiyecekler çöp kutularındadır ve istediğiniz kadar alırsınız. Bu doğru. Ambalaj atığı olmadan sadece ihtiyacınız olanı satın almanın harika bir yoludur. Sundukları çeşitliliği seviyorum. Çok farklı malzemeler bulabilirsiniz. Evet ve genellikle normal marketlere kıyasla daha düşük bir maliyetle. Büyük miktarlarda taahhütte bulunmadan yeni atıştırmalıklar ve tahıllar denemek de eğlencelidir. Kesinlikle. Ayrıca, kendi benzersiz karışımlarınızı oluşturmak için karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Seçenekleri keşfetmekten ve bazı temel bilgileri stoklamaktan heyecan duyuyorum. Gitmeden önce denemek istediklerimizin bir listesini yapalım. İyi fikir. Düzenli kalmamıza ve ziyaretimizden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacak. Ders 18. Otobüs durağı konumu.
Otobüs durağı istasyonun yakınında mı? Evet, istasyonun hemen önünde. Bu da onu süper kullanışlı hale getiriyor. Bu harika. Otobüse binmemiz gerektiğinde bize zaman kazandıracak. Kesinlikle. Yolculuktan sonra ağır çantalarla uzaklara yürümeye gerek yok. Bunu takdir ediyorum. Seyahat etmeyi herkes için çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, gelirken veya ayrılırken her şeyin tek bir yerde olması güzel. Nakliye lojistiği konusunda endişelenmemize gerek kalmayacağını bildiğime sevindim. Evet, birlikte zamanımızın tadını çıkarmaya daha fazla odaklanmamızı sağlayacak. Seyahatlerimizi etkili bir şekilde planlamak için otobüs tarifesini kontrol ettiğinizden emin olalım. Ders 19. Ayakkabı takma. Mükemmel seçim. Ayaklarınızı doğru boyutta ölçeyim. Kulağa mükemmel geliyor. En rahat uyumu aldığımdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Düzgün oturan ayakkabılar konforda büyük bir fark yaratabilir. Evet, özellikle uzun saatler boyunca giyeceksem. Kesinlikle. En iyi eşleşmeyi bulmak için hem uzunluğu hem de genişliği kontrol edeceğim. Teşekkür ederim. Uygunluğun önemini anlayan birine sahip olmak güzel. Tabii ki. Yeni ayakkabılarınla harika hissetmeni istiyorum. Bunun için minnettarım. Bir satın alma işlemi yapmadan önce emin olmak her zaman daha iyidir. Ölçümlere başlayalım ve mükemmel çiftinizi bulalım. Ders 20. Kıyafet kodu kuralları. Etkinlik için özel yönergeler nelerdir? Kot pantolon yok. Ancak akıllı pantolonlar veya etekler kabul edilebilir. Bu mantıklı, belirli bir profesyonellik düzeyini korumak önemlidir. Kesinlikle. Uygun şekilde giyinmek, durumun tonunu gerçekten belirleyebilir. Neleri bir araya getirebileceğimi görmek için gardırobumu kontrol etmem gerekecek. Evet, kıyafetinizi önceden planlamak iyi bir fikirdir. Aksesuarların görünümü yükseltmek için iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Güzel bir kemer veya bazı mücevherler kişisel bir dokunuş katabilir. Harika. Kıyafetimi seçerken bunu aklımda tutacağımdan emin olacağım. Ders 21. Ekstra istekler. Başka bir şeye ihtiyacın olursa sadece bana haber ver. Aslında, fazladan peçete alabilir miyim lütfen? Tabii ki. İhtiyacın olduğu kadar getiririm. Teşekkür ederim. Yemek sırasında ekstraların elinizin altında olması her zaman iyidir. Evet, özellikle biraz dağınık bir şey yaşıyorsak. Kesinlikle. Yardımınız için teşekkür ederim. Dışarıda yemek yemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Hiç sorun değil. Yemeğinizin tadını çıkarmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak istiyorum. Çok düşüncelisin. İyi bakıldığımı hissediyorum. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Bunu harika bir yemek deneyimi haline getirelim. Ders 22. Atıştırmalık seçenekleri. Bazen patates cipsi ve şekerler gibi benim için iyi olmayan şeyler yerim. Özellikle çok lezzetli olduklarında. Böyle atıştırmalıklarla kendinizi şımartmak kolaydır. Evet, direnmek zor, özellikle film gecelerinde. Tamamen anlıyorum. Kendinizi ara sıra tedavi etmek hayattan zevk almanın bir parçasıdır. Bu doğru
Ama aynı zamanda daha sağlıklı seçimlere de dikkat etmek istiyorum. Denge anahtardır. Daha sağlıklı seçenekleri de dahil ederken, favorilerinizin tadını çıkarabilirsiniz. Kesinlikle. Daha besleyici ev yapımı atıştırmalıklar yapmayı deneyebilirim. Bu harika bir fikir. Farklı tariflerle deney yapabilirsiniz. Hoşgörü ve sağlık arasında iyi bir denge bulmaktan heyecan duyuyorum. Durs 23, Sayer Eyaletleri, İtlalil, Saskatchewan ve Manitoba çayır eyaletleri olarak bilinir. Evet, çok geniş manzaraları ve güzel doğal manzaraları var. Kesinlikle. Çayırlar geniş açık alanları ve tarımı ile ünlüdür. Coğrafyanın oradaki kültürü ve yaşam tarzını nasıl şekillendirdiği ilginç. Kesinlikle. Tarım bu illerin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ve toplulukların genellikle birbirine bağlı bir hissi vardır. Ki bu çok güzel. Oradaki festivallerin ve etkinliklerin yerel kültürü güzelce kutladığını duydum. Evet, bölgenin geleneklerini ve mirasını deneyimlemek için harika bir yol. Çayırları keşfetmek ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir gezi planlayalım. Ders 24. Antik tapınaklar. Kamboçya'daki Angkor Wat nefes kesiciydi. Antik tapınaklar gerçekten dikkat çekiciydi. Kesinlikle. Karmaşık oymalar ve devasa yapılar görülmesi gereken bir manzara. Yaşını göz önüne alarak her şeyin ne kadar iyi korunmuş olduğuna şaşırdım. Evet, bu tapınakların arkasındaki tarih ve kültür hakkında düşünmek inanılmaz. Harabelerin arasında yürümek, zamanda farklı bir döneme geri adım atmak gibiydi. Bu taşların konuşabilseler anlatabilecekleri hikayeleri ancak hayal edebiliyorum. Her tapınağın kendine özgü tasarımı ve önemi vardır ki bu büyüleyici. Amaçlarını ve orada gerçekleşen ritüelleri öğrenmeyi sevdim. Tarihin böylesine önemli bir bölümüne tanık olmak alçak, gönüllü bir deneyimdi. Ders 25. Servis alımı. Tamam, bunu yapacağımdan emin olacağım. Mekik nereden geliyor? Servis, otelin ana girişinin hemen dışında hizmet vermektedir. Bu uygun. Konuklar için ne kadar kolay hale getirdiklerini takdir ediyorum. Evet, sürüşümüzü yakalamamız gerektiğinde bize zaman ve güçlük kazandırır. Zamanında olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Özellikle planlanmış bir turumuz varsa. İyi düşünce. Herhangi bir stresten kaçınmak için biraz erken gelmek her zaman akıllıca olacaktır. Kaçırmadığımızdan emin olmak için teslim alma saatlerini 2 kez kontrol edeceğim. Bu harika bir plan gibi geliyor. Önümüzdeki maceramız için heyecanlıyım. Ben de. Harika bir deneyim olacak ve sabırsızlanıyorum. Ders 26. Rahat hazırlık. Müthiş. Rahat ayakkabılar giymeyi ve güneş kremi getirmeyi unutmayın. Kesinlikle. Çok yürüyeceğiz ve konfor anahtardır. Kesinlikle. Uzun bir günün ardından ayaklarımın ağrımadığından emin olmak istiyorum. Ve güneş kremi çok önemlidir. Biz dışarıdayken güneşten yanmak istemiyorum. Evet, cildimizi korumak, aktivitelerden zevk almak kadar önemlidir. Tüm gerekli malzemeleri içeren küçük bir çanta hazırlayacağım. Böylece tamamen hazırız. Harika fikir.
Aşırı hazırlıklı olmak her zaman yetersiz hazırlanmaktansa daha iyidir. Kesinlikle. Güneşte eğlenceli ve güvenli bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Dışarıda zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim ve her anın tadını çıkaralım. Ders 27. Tatil kiralama. Tatil kiralamasında mutfağa ve yaşam alanına sahip olmayı tercih ederim. Bu mantıklı. Gerçekten evden uzakta bir ev gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Mutfağa sahip olmak istersek kendi yemeklerimizi hazırlamamızı sağlar. Evet ve bize kendi hızımızda yemek yeme esnekliği veriyor. Ayrıca bir yaşam alanı bir keşif gününden sonra dinlenmek için mükemmeldir. Katılıyorum. Birlikte gevşemek için rahat bir alana sahip olmak güzel. Genel deneyime katkıda bulunur, daha keyifli ve rahat hale getirir. Kesinlikle. Evde hissetmeyi seviyorum. Tatildeyken bile. Bir sonraki seyahatimiz için bu ihtiyaçları karşılayan bir kiralama arayalım. Ders 28. Orman koruma. Orman alanlarının onları korumak için milli park olarak belirlenmesi önemlidir. Evet ve ormanın kalkınma için kesilmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak bu kaynaklara güvenen yoksul topluluklar için bu çok zordur. Kesinlikle. Korumayı yerel nüfusun ihtiyaçları ile dengelemek zordur. Herkesin faydalanmasını sağlamak için dikkatli planlama ve destek gerektirir. Evet, sürdürülebilir uygulamalar hem çevreye hem de yerel ekonomilere yardımcı olabilir. Toplulukları koruma çabalarına dahil etme çabalarına hayranım. Bu çok önemli. İnsanları doğayı korumanın önemi konusunda eğitmek çok önemlidir. Çevrenin korunmasına katkıda bulunabileceğimiz yolları tartışmaya devam edelim. Ders 29. Stresi yönetmek. Hey, son zamanlarda stresi nasıl idare ediyorsun? Oh, olan her şey oldukça zordu. Tamamen anlıyorum. Hayat zaman zaman bunaltıcı olabilir. Evet, kısa molalar vermek gibi başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışıyorum. Bu harika bir strateji. Birkaç dakikalık rahatlama bile yardımcı olabilir. Ayrıca farkındalık ve derin nefes egzersizleri yapmaktan da zevk alıyorum. Bunlar etkili teknikler. Gerçekten zihni merkezileştirmeye yardımcı olurlar. Kesinlikle. Öz bakımın ruh sağlığı için çok önemli olduğunu öğreniyorum. İpuçlarını paylaşalım ve stresi daha iyi yönetmede birbirimizi destekleyelim. Ders 30. İlerlemek. Çağların dürtüsü insanlığın amacına doğru ilerlemesidir. Kesinlikle. İlerleme ve yenilik insani gelişme için esastır. Çeşitli alanlarda ne kadar ileri gittiğimizi düşünmek ilham verici. Evet ve karşılaştığımız zorluklar bizi sık sık yeni çözümler bulmaya zorluyor. Azmin engellerin üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Başarısızlıklarımızdan öğrenmek daha büyük başarılara yol açabilir. İleriye doğru atılan her adım, ne kadar küçük olursa olsun, büyümemize katkıda bulunur. Evet, bizi ve geleceğimizi şekillendiren yolculuk. Hayallerimizin ve hırslarımızın peşinden gitmeleri için birbirimizi cesaretlendirmeye devam edelim. Ders 31. Okyanus manzarası.
Ocean View'da gitmeye ne dersin? Güzel plajları ve bazı güzel yürüyüş parkurları vardır. Kulağa mükemmel geliyor. Su kenarında vakit geçirmeyi seviyorum. Evet ve Yurvivs parkerları Bais de Gai, Kesfetten Sensi Versak. Heyecanlıyım. Plaj ve yürüyüş kombinasyonu benim için ideal. Kesinlikle. Kumda rahatlayabilir ve ardından doğal bir yürüyüşün tadını çıkarabiliriz. Ayrıca, açık havada eğlenirken aktif kalmanın harika bir yoludur. Seyahatimiz için en iyi günü seçmemizden emin olmak için hava durumunu kontrol edelim. İyi fikir. Harika bir deneyim yaşadığımızdan emin olmak istiyorum. Güneşi içmek ve birlikte temiz havanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 32. Görevleri ele alma. Nasıl daha iyi başa çıkılacağına dair herhangi bir ipucu var mı? Görevlere öncelik vermenizi ve bunları daha küçük, yönetilebilir adımlara ayırmanızı öneririm. Bu mantıklı. Bir seferde bir şeyle uğraştığınızda daha az bunaltıcı gelebilir. Kesinlikle. Bir seferde bir göreve odaklanmak üretkenliği artırabilir. Ayrıca kendimi sorumlu tutmak için gerçekçi son tarihler belirlemeliyim. Evet, bu harika bir strateji. Sabit bir iş akışının sürdürülmesine yardımcı olur. Stresimi azaltmak için bu ipuçlarını uygulamayı dört gözle bekliyorum. Sorumluluklarınızı yönetme şeklinizde olumlu bir değişiklik göreceğinizden eminim. Nasıl ilerlediğimizi görmek için birbirimizi kontrol edelim. Ders 33. Oda tercihleri. Merhaba. Otel konaklamamız için herhangi bir oda tercihiniz var mı? Evet, mümkünse güzel manzaralı bir oda tercih ederim. Kulağa hoş geliyor. Bir görünüm deneyimi gerçekten geliştirebilir. Katılıyorum. Dışarıda güzel bir manzaraya uyanmak güzel. İstediğiniz başka bir şey var mı? Belirli bir yatak boyutu veya olanaklar gibi. Kral yatak ekstra konfor için mükemmel olacaktır. Harika seçim. Rezervasyonunuz için bunu talep ettiğimden emin olacağım. Teşekkür ederim. Her şeyi ayarlamak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Tabii ki. Harika bir konaklama geçirmenizi sağlamak istiyorum. Ders 34. Uyku rutini. Hayır yapmadım. Uyku rutinimi iyileştirmek için ne yapmalıyım? Yatağa gidip her gün aynı saatte uyanarak başlayın. Bu mantıklı. Tutarlılık vücut saatimi düzenlemeye yardımcı olmalı. Kesinlikle. Vücudunuza ne zaman uyku zamanı geldiğini ve ne zaman uyanacağını bildirir. Ayrıca rahatlamak için rahatlatıcı bir yatma vakti rutini oluşturmalıyım. Evet, okuma veya meditasyon gibi aktiviteler zihninizi uykuya hazırlamaya yardımcı olabilir. Kesinlikle deneyeceğim. Yatmadan önce ekranlardan kaçınmaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Ekranlardan gelen mavi ışık uyku döngünüzü bozabilir. Tavsiye için teşekkürler. Daha dinlenmiş hissetmeyi dört gözle bekliyorum. Ders 35. Koku keşfi. Bugün birlikte bazı yeni kokuları keşfetmeye ne dersiniz? Oh, bu fikre bayıldım. Farklı kokuları denemek her zaman heyecan vericidir. Ben de rezonansa giren bir koku bulmanın özel bir yanı var.
Kesinlikle. Her koku farklı anıları ve duyguları uyandırabilir. Mağazada hangi yeni seçeneklerin mevcut olduğunu merak ediyorum. Evet, sezon için taze ve benzersiz bir şey bulmayı umuyorum. Eğlenceli bir gezi yapalım. Çeşitli parfümleri deneyebiliriz. Kesinlikle. Seninle yeni favoriler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Bu keyifli bir deneyim olacak. Haydi gidelim. Ders 36. Toplantı onayı. Toplantının zamanını onaylayabilir misiniz? Kesinlikle. Bunu sizin için not edeceğim. Böylece unutmayalım. Bunun için minnettarım. Programlarımızda düzenli kalmak çok önemlidir. Evet, özellikle bu hafta çok şey olduğu için. İkimizin de hazır olduğumuzdan ve aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Net iletişim başarılı bir toplantının anahtarıdır. Bir şey değişirse birbirimizi hemen güncellediğinizden emin olalım. Kesinlikle. İletişimde kalmak senkronize kalmamıza yardımcı olacaktır. Tartışmamızı dört gözle bekliyorum. Verimli olmalı.